Beni dünyanın her bir yerinden izleyen vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, bilhassa Sıla yoluna gidecek gurbetçilerimize sesleniyorum. Avrupa'dan veyahut da Türkiye'den geri döneceklere dikkat. Dikkat! Bazı sınır kapıları bugün saat 12'de, öğlen 12'de maalesef kapandı. Neden kapandı? Hemen konuya gireceğim biraz sonra. Sizler neler yapabilirsiniz? Hangi güzergahtan gidip gelebilirsiniz? Bütün bilgileri vereceğim. Lütfen sonuna kadar izleyin. Bütün haberleri alın, mağdur kalmayın. Videomu paylaşırsanız, sesimizi duyurursak, öbür vatandaşlar, gurbetçiler de duyarsa onlar da mağdur kalmaz. Rica edeceğim, lütfen videomu da paylaşın. Bugün maalesef Sıla yolunda yaşanan çok ciddi bir krizden bahsediyorum değerli izleyiciler. Son gelen bilgilere göre Avrupa ile Balkanlar arasındaki geçişleri etkileyen büyük bir protesto başladı. Ve bu durum özellikle Türkiye'ye karayoluyla giden gurbetçileri doğrudan ilgilendiriyor ve tabii ki Türkiye'den dönen gurbetçilerimizi de değerli izleyiciler ilgilendiriyor. Şimdi biraz evvel dediğim gibi bu videoda hem neler olduğunu anlatıyorum hem de alternatif geçiş yollarını sizle paylaşıyorum. Hemen videoya, bilgilere gelelim. Avrupa Birliği'nin uyguladığı 90 ve 180 günlük Schengen kuralı, yani yabancı sürücülerin her 180 günde en fazla 90 gün ABD'de kalabilmesi uzun zamandır taşımacılık sektöründe tepki çekiyordu. Özellikle Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ gibi Batı Balkan ülkelerinden gelen kamyon şoförleri bu sınırlamanın kendilerini mağdur ettiğini söylüyor. Çünkü bu işin doğası gereği sürekli seyahat ediyorlar. Sınır geçiyorlar, bu da biz turist değiliz, işimizi yapıyoruz tepkilerine yol açtı. Bu nedenle sürücüler bugün 26 Ocak itibarıyla öğlen saatinde dikkat Macaristan-Sırbistan hattında giriş ve çıkış trafiğini kapatmaya eylemi başlattı ve an itibaren sürüyor. Şimdi hangi sınır kapıları etkileniyor? Değerli izleyiciler, lütfen bakın, abone olun, zili açın. Herhangi bir ilerleme olursa, açılış olursa hemen bu kanalda öğreneceksiniz. Şu anda özellikle şu kapılar kapalı, bakın. Röske-Horga sınır kapısı kapalı. Tompa, Kelebija geçişi kapalı. Herceg-Zanto-Bački-Breg kapısı kapalı. Ve bu bölgedeki diğer önemli tır geçişleri ciddi şekilde etkilenmiş durumda. Tabii ki sizler de Google'dan bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. O konuya biraz sonra geleceğim ve detaylı bilgileri vereceğim. Bu noktalarda kilometrelerce kuyruk, zaman zaman tamamen duran trafik ve belirsiz bekleme süreleri yaşanıyor. Yani 7-8 saati unutun, daha da fazla. Yani 24 saatte bekleyebilirsiniz, belki de daha fazla. Bu yüzden önümüzdeki günlerde Sıla yolunu kullanmak isteyen gurbetçilere çok dikkatli olmaları yönünde çağrı yapılıyor. Gurbetçilerimiz için değerli izleyiciler, alternatif güzergahlar. Şimdi gelelim en çok merak edilen soruya. Peki bu durumda hangi yolu takip edelim? Aşağıda şu anda en güvenli ve akıcı görünen 3 alternatif rota size hazırladım. Birincisi Slovenya-Hırvatistan üzerinden Türkiye'ye giden güzergah. Ben şahsen o güzergahı bu durumda tavsiye ederim, öneririm. Ben şahsen. Bu rota özellikle Avusturya'dan, Almanya'dan, İsviçre'den, Belçika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den o güzergahı kullanabilirsiniz. Bu özellikle Avusturya'dan gelen gurbetçiler için şu anda en mantıklı ve en stabil seçenek, ama biraz evvel dediğim gibi öbür ülkelerden de gidebilirsiniz. Önerilen hat Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Kapıkule biliyorsunuz. Tabii ki Sırbistan'dan Yunanistan, Makedonya, Yunanistan üzeri gitmek isterseniz o da olabilir. Bu güzergahın avantajları: Macaristan-Sırbistan sınırındaki protestolardan etkilenmiyor, beklemiyorsunuz değerli izleyiciler. Otoyollar düzenli ve modern. Sınır geçişleri nispeten daha hızlı. Özellikle Slovenya-Hırvatistan sınırı şu anda itibariyle en güvenilir alternatif konumunda. Yalnız şunu da dile getireyim değerli izleyiciler. Hırvatistan, Sırbistan sınırında aramalar, gümrük aramaları sıklaştı. Dikkat. Romanya üzerinden geçiş. Tabii ki Romanya'dan da gidebilirsiniz. Macaristan'ın doğu tarafından Romanya'ya geçiş genelde daha rahattır.
Rota Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye. Avantajımız burada kamyoncu protestoları bu bölgede yok. Şu an olursa tabii dile getireceğiz. Aksaklıklar daha az. Dezavantajımız yol uzuyor ve bazı bölgelerde yol kalitesi maalesef değerli izleyiciler düşük. Hırvatistan-Sırbistan doğrudan geçişi, Macaristan'ın tamamını devre dışı bırakmak isteyenler Hırvatistan'dan direkt Sırbistan'a geçebilir. Örneğin Zagreb, Slavonski Brod, Doboj, Belgrad hattı. Bu rota nispeten sakin ancak yine de Balkan trafiğine hazırlıklı olmak gerekiyor. Ama benim nacize fikrimi öğrenmek istiyorsanız değerli izleyiciler tekrar söylüyorum. Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan gidin. Benim nacize düşüncem. Ben şahsen oradan giderim. Şimdi seyahat edecek gurbetçilerimize öneriler. Yola çıkmadan önce şu noktalara mutlaka dikkat edin. Navigasyonu mutlaka güncel tutun. Google Maps üzerinden canlı trafiği kontrol edin. Değerli izleyiciler, Google Maps'ten bakabilirsiniz. Şimdi bakabilirsiniz sınırlarda ne oluyor. Yanınıza mutlaka yiyecek, içecek, ekstra su, yiyecek, belki de 5 litre benzin alırsanız faydalı olabilir. Ne olacağı şimdi an itibariyle belli değil. Sınır kapılarındaki belirsizlikler nedeniyle gece yerine gündüz sürüşü öneriliyor. Mümkünse Hırvatistan-Slovenya hattını tercih edin. Bakın tekrar söylüyorum. Unutmayın, bu tarz protestolar birkaç gün sürebilir. Bazen bir anda bitebilir. Bu yüzden güncel durumu takip etmek çok önemli. Şimdi bilmiyoruz bir saat sonra ne olacak? Bu akşam ne olacak? Yarın sabah ne olacak? Belki de bugün günlerden pazartesi. Belki de cumaya kadar sürecek. Onun için tekrar rica edeceğim değerli izleyiciler. Videoyu paylaşın, sesimizi duyduralım, kimse mağdur kalmasın. Biliyorum çünkü devamlı giden var, gelen var. Adamcağız yani oraya kadar gelip beklemesin. Yani saatlerce beklemesin. Tabii ki geri dönme imkanı var ama çok zaman kaybeder. Onun için rica edeceğim. Ve biraz evvel dediğim gibi Hırvatistan-Sırbistan sınırı aşırı şekilde kontrol etmeye başladı. Sırf para altın değil. Hatta kemikal maddeler arıyorlar, ilaç arıyorlar. Reçetesiz ilaç bulursa ceza yazıyor. Bahçene ilaç almışındır güllerine bilmem ne çimenine ona diyor yasak diyor. İsviçre'den bir vatandaşımız maalesef 3.000 euroya yakın ceza ödedi. Onun için lütfen rica edeceğim dikkat edin gümrük neyse kurallar neyse onlara uyun. Mağdur kalmayın. Hatta geçen sene başımıza çok kötü bir haber geldi. Haber oldu. Gurbetçimizle sınır kapısında memurlarla, gümrük memurlarından bir ses yükseltildi. O ona bağırdı, bu ona bağırdı. Ondan sonra gurbetçimiz o geceyi maalesef karakolda geçirdi. Yarınsı gün çıkabildi. Yani ona da dikkat. Gümrük memurlarına davranışlarınıza dikkat edin. Sesinizi yükseltmeyin. Lütfen ve lütfen rica edeceğim. Sakin kalın. Şimdi ben tabii ki gelişmeleri yakından takip ediyorum değerli izleyiciler. Herhangi bir gelişme olduğunda hemen size biraz evvel dediğim gibi buradan haberdar edeceğim. Sizler videoyu beğenmeyi, abone olmadıysanız şimdiye kadar abone olursanız tabii ki ben de sevinirim, destek olursanız bana. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Zil simgesine basmayı unutmayın. Yeni gelen haberleri, yol durumlarını kaçırmayın. Şimdi cümlemize kazasız, belasız, cezasız yolculuklar diliyorum. Sıhhatınıza dikkat edin, sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.